Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol otlu, çok lezzetli, içi göz göz kabaran nefis mi nefis bir çörek hazırlayacağız. Her öğün tüketebileceğiniz şahane bir tarif. Mutlaka kaydedin ve de deneyin. Hemen işime başladım bile. Öncelikle hamuru hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 200 mililitrelik su bardağıyla toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine aldım. Ardından üzerine 1 çay kaşığı kadar toz maya ve 2 dolu çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaparak azar azar su ilave etmekle işime devam ediyorum. Hamuru mayalandırmak amacıyla ılık su kullanmıyoruz. Maya sadece hamurumuzu yumuşak tutması amacıyla kullandığımız bir şey olacaktır bu tarifte. Çok fazla maya kullanırsanız çörek olmaktan çıkıp poğaça olacaktır. Dikkat etmekte yarar var diye hemen devam ediyorum. Bu şekilde hamuru biraz toparladım. Ardından tezgahın üzerine alarak en az 5-6 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Hamur istediğim gibi bir kıvam aldıktan sonra bir hamur kartı yardımıyla 2 eşit parçaya bölerek elimle beze haline getiriyorum. Bu aşamalarda hamurunuz benimki gibi çok az da olsa yapışırsa az miktarda un kullanabilirsiniz. Eğer yapışmıyorsa kullanmayın. Hamuru una çok fazla doyurmayın derim ki hamurunuz sertleşmesin. Her iki bezeyi hazırladıktan sonra üzerine biraz un serpiştirelim ve merdane yardımıyla hamurumuzu büyütelim. Ortalama bir servis tabağı boyutunda 21-24 cm genişliğinde açmanız yeterli olacaktır. Hamuru açtıktan sonra üzerine oda ısısında yumuşatılmış tereyağını sürelim. Ardından diğer hamuru yani açtığımız diğer bezeyi üzerine yerleştirip her iki tarafını da eşitleyelim. Ve hazırladığımız hamuru hızlıca farklı bir kasenin veya tepsinin içerisine alalım. Kase derken geniş, ya benimki biraz geniş olduğu için yani derin olduğu için o şekilde söyledim. Tabii ki de dar bir şeye koymayınız. Bu şekilde tepsi olması daha da iyi olur. Üzerini örttükten sonra oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlenmeye aldım. Ardından geçtim otlarımızı hazırlamaya. Dilediğiniz şekilde yeşillik kullanabilirsiniz. Ben bolca maydanoz ve dereotunu doğradım. Bu şekilde. Ardından yarım demet kadar da yeşil soğan kullanacağım. Soğan özellikle bu gibi tariflere çok yakışıyor bence. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Eğer siz yakıştırmıyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ediyorum. Yeşilliklerimiz hazırlandıktan sonra hemen bir kenara aldım ve bu şekilde işime devam ediyorum. Hamur da yeteri kadar dinlenmişti. Öncelikle tezgahımızın üzerine sıvı yağ ile güzelce yağlayalım ki hamur yapışmasın. Ardından hamuru bu şekilde ters çevirelim ve elimizle açmaya başlayalım. Elimizi de yağlamayı ihmal etmeyelim. Hamur hem mayalı hem de yeteri kadar dinlendiği için gerçekten çok hızlı ve kolay bir şekilde açılacaktır. Asla sizi zorlamayacaktır. Olabildiğince büyük bir şekilde açtıktan sonra önce videoda gördüğünüz gibi katlayalım ve olabildiğince tekrardan kenarlarını genişletmeye çalışalım ve çok kalın kalan kısımlarını çıkartalım ki içerisinde poğaçamsı bir görüntü oluşturmasın. Bu kalan hamuru da birbiriyle birleştirip yarım saat 1 saat kadar mayalandırdıktan sonra onu da tekrardan çörek gibi pişirebilirsiniz. Diğer tarafını da katladım. Yine aynı şekilde önce genişlettim. Daha sonra kenarındaki kalın hamuru çekip elimle çıkardım. Ve kare şeklinde böyle bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru tekrardan olabildiğince büyütüyorum. Ne kadar inceltirseniz o kadar iyi olur. Bu aşamalarda elinizi sıvı yağ bandırırsanız daha da kolay açılacaktır.
Yeteri kadar açtıktan sonra üzerine hazırladığımız yeşillikleri gezdirelim. İsteyenler peynir de kullanabilirler. Oğlum peynir sevmediği için ben bu aşamada peynir kullanmamayı tercih ettim. Anne her şeye de peynir ekliyorsun, ben yiyemiyorum dedi. O yüzden bu sefer sade hazırladım. 4 parmak aralıklı olacak şekilde hamuru tamamen kesip hazırladıktan sonra hazırladığım yani kestiğim hamurları kendi aralarında ikiye katlıyorum. Biraz aşamalı gibi görünebilir ama gerçekten oldukça pratik. Toplamda yarım saatinizi bile almayacak. Şimdi hazırladığımız hamurları rulo haline getirelim. Hava çok sıcak olduğu için hamur kendini çok fazla saldığından bundan sonraki aşamayı tepsinin içerisinde devam etmeye uygun gördüm. Ancak hava çok sıcak değil, soğuk havalarda hazırlayacaksanız, yani şu an yaz sıcakları, Haziran ayı, ben bu videoyu Haziran ayında çekiyorum ama sizler kış ayında izleyip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kış aylarında hamur kendini bu kadar fazla salmayacağından tek aşamada tamamını rulo haline getirip o şekilde de tepsiye alabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş güzelce hazırlayalım. Sonuncu hamuru da kenarına sardıktan sonra hazır olan hamuru elimizle birazcık büyütüp ardından üzerini bir poşet veya streç yardımıyla hava almayacak şekilde güzelce kapatıp oda sıcaklığında 15-20 dakika kadar dinlendirelim. Çok fazla dinlendirmeyin derim. Çok kabarıp da poğaçamsı şekil almaması için. Üzerini açtıktan sonra üzerine ben sos hazırlayıp sürdüm. Sosun içerisinde 1 yemek kaşığı süt ve 1 adet yumurtanın sarısı var. Ben üzerinin yumuşak olmasını istediğim için bu şekilde kullandım. Ancak üzeri pul pul dökülen çıtır çıtır bir çörek yapmak isterseniz üzerine tereyağı karışımı da sürebilirsiniz. Yani içerisinde kullandığınız yağı üzerine de sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirdikten sonra bu şekilde artık servise hazır hale geldi. Eğer tarifimi denerseniz, deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi lütfen yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok çok önemli. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan yeni bir videolu tarifte görüşene kadar.